Merhaba, bugün Eda Nur Işıksal'la birlikteyiz. Onun kitabının söyleşisine ve imza gününe geldik. Hoş geldin. Hoş buldum. Hem Amerika'ya hoş geldin, hem Teşekkür ederim. bizim kanalımıza hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Bugün böyle istiyorum ki sohbet havasında kitabından bahsedelim, neden Amerika'dasın ondan bahsedelim. Tamam. Biraz böyle gelecek planlarından Tabii bahsedelim. ki, süper. Ben sorularımı buraya not aldım. Buradan devam edelim. Önce biz öğrenmek istiyoruz. Eda Nur Işıksal kimdir? Tamam. Eda Nur Işıksal 1998 Tekirdağ doğumlu. Anne ve babası gazeteci. Kendisi hukuk fakültesini yeni bitirmiş. Hukuk stajını tamamlamış. Aslında yeni bir avukat. Harika. Bu süreçte de 18 yaşında kitap yazmaya başlamış. 21 yaşında ilk kitabını eline almış ve bugün itibariyle 3. baskısına hazırlanıyor. 2. kitabına hazırlanıyor. Böyle bir genç yazar. Çok güzel. Bu şekilde Eda Nur Işıksal bu. Çok güzel. Peki sen hukuk okudun aslında Evet, ve avukatsın. evet. Doğru. Güzel. Peki bu yazar olmak fikri nasıl doğdu? Yani ne zaman yazmaya başladın? Nasıl bu Devam. fikir oluştu? Evet, yani yazar olabilirim, kitap basabilirim fikri. Aslında çocukluktan gelen bir şey. Anne baba gazeteci olunca babam 35 yıldır gazeteci. Bu çok ciddi bir süreç. Yani her hafta gazetenin basıldığı, dergilerin çıktığı, sürekli okuyan ve yazan bir evin içindesiniz. Kendim aslında 15 yaşında gazetede yazmaya başladım. Çok küçük bir yaş. O dönemde haberler yazıyordum. 16 yaşında da köşe yazarlığına başladım. Çok güzel hatıralar var bu konuda. Gazeteler hala duruyor. Harika. O dönemde babamın sürekli roman dilinde yazıyorsun kızım, uzun yazıyorsun, köşe yazıları böyle olmaz bak demesiyle artık 18 yaşında ilki yazmaya başlamıştım. Ama deseydi ki biri ondan bir ay öncesinde bile sen bir roman, bir kitap yazmaya başlayacaksın diye inanın kendim inanmazdım. Bir anda gelen bir şey diyebiliriz. Bir proje fikriydi zaten kitaptan çok. Bu şekilde başladı, sonuçlandı ve çok da güzel devam ediyor. Harika. Ben kendimi çok şanslı sayıyorum çünkü az önce söyleşide mükemmel bilgilere ulaştım. Yani harika şeyler anlattın kitapla ilgili. Kitabın adı İlk. Evet. Peki bu ilk bize neler anlatıyor? Yani biz ilki okumaya başladığımızda hangi dünyanın içine gireceğiz? Tamam, hemen ondan da biraz bahsedelim. İlkin içinde 8 tane röportaj var. Ben onu aslında bir kitaptan çok bir proje demeyi uygun buluyorum. Çünkü 8 röportajı ve aynı zamanda 280 küsur sayfada da bir romanı içeriyor. Yani türü bakımından biz Diyanar'a bile gittiğimizde röportaj bölümünde mi, roman bölümünde mi olacak? Hani bu bir tartışma konusu. O nedenle içindeki isimlerle ve içindeki kurgusuyla ilk gerçekten ilk. Bunun yanı sıra ilkin ön sözü sesli olarak dünyaya geldi. Kitabın kapağını açtığınızda bir zarf görürsünüz. İçinden de bir kare kod çıkar. Ve o kare kod YouTube'a bağlanarak benim ön sözümü size okumaya başlar benim sesimle. Bunun için ayrıca bir stüdyoya girdim. Harika. Çok da keyifli bir süreçti tabii ki benim için. Tam da istediğim gibi bedenen sizinle tanışıp bazen yorgun, bazen çocuk gözlerinize bakamasam da kızlarınız olarak buradayım demeli, tam da hayal ettiğim gibi bunu sizlere hissettirmeliyim. İlkin ilk olma sebebi ilk aşk değil. Bazen gittiğim okullarda bunu soruyorlar. İlkin ilk olma sebebi hakikaten türüdür. Ya da içinde yapılan inovasyonlardır. Böyle bir hikayesi var. Çok güzel. Peki röportajları kimlerle yaptın? İsim böyle kısaca bahsetsek. Evet, içinde 8 röportaj var. Atasay Kamer, Atasay markasının sahibi. Gamze Cizreli, Big Chef'lerin kurucusu, restoran zinciri aynı şekilde. Gizem Zor, influencer. Aynı zamanda Rox Kapadokya'ların sahipleri oluyorlar. Özge Vural, o da Atelier 19 galiba, yanılmayayım. Ajansın sahibi. Süheyla Yenge, Sezen Aksu'nun vokalisti oluyor kendisi. Alp Kırşan, showman. Mustafa Denizli, teknik direktörümüz. Selim Soydan da yine aynı şekilde eski futbolcu ve Gülşah Film Stüdyoları'nın sahibi olarak 8 ismi sayabilirim. Çok güzel. Hepsi böyle ünlü bir şeyler başarmış insanlar. Çok harika şeyler öğreneceğimizden eminim. Ben zaten kitabımı yeni bitirmiştim. Buna harika. Hemen buna başlıyorum şimdi. Bir de yani şunu merak ettim. Amerika'ya yolun nasıl düştü? Yani Türkiye'deydin. Türkiye'de yapıyordun bu işleri. Yani söyleşileri, imza günlerini çok fazla yaptın bildiğim kadarıyla. Evet, 25 taneyi Türkiye'de tamamladık. Harika. İlk biraz farkındalıkları fazla bir kitap. İçinde tabii avukat olmamdan yana toplumsal konular da çok fazla var. O yüzden aslında çok teşekkür etmem gereken de bir sürü insan var Türkiye'de bu anlamda. Evet, çok yoğun geçti.
İşte Amerika'ya da bu nedenle yolum düştü diyebiliriz. Hayatım hep çok yoğun oldu. İlk 19 yaşındaydım Amerika'ya gelme fikrinde. O zaman 3 ay geldim ve Michigan tarafında kaldım. O dönemde kitabımı yazıyordum. Hem güzel. dinlendim hem biraz çalıştım, kitabımı yazdım. İkinci geldiğimde küçük bir seyahatti. Bu da üçüncü. Bu da çok yoğun bir temponun bir molası olarak çıktı. Ama genel olarak gezmeyi çok seviyorum. Amerika benim seyahat ettiğim 26. ülke. Aslında çok da ciddi bir sayı ama artık burayla Kesinlikle. yollarımız hep kesişecek. Çünkü sizlerle tanışıyorum. Buradaki ailem de büyüyor. Harika. Biz çok mutlu olduk tanıştığımıza Teşekkür ederim. gerçekten. Ben de öyle. Ben de öyle. Boston'da imza günü yapma fikri nasıl çıktı? O da kesinlikle Bala Tuncu tarafından çıktı. Bala abla burada benim için manevi değeri çok yüksek bir insan, Amerika'da tanıdığım olarak. Türkiye'de o hafta, geleceğim hafta buraya 2 tane imza günüm vardı. Ve hepsi 300-400 kişilik imza günleriydi. Çok yorgundum. O da dedi ki ne olur beni kırma. Küçük bir tane de Boston'da olsun. Bu kırmak değil, onur duyacağım bir şeydi zaten. Böyle bir fikir oldu ve sonra tamamladık. İyi ki olmuş. Biz bu söyleşe katılmaktan çok mutluluk duyduk. Yani ben bu kitapla ilgili çok fazla şey öğrendim. Ben çok mutlu oldum. Ben çok mutlu Harika. oldum. Peki yeni bir kitap, proje, fikri, çalışması var mı? Aslında şu anda daha çok yeni ama kafamda 2 proje var. Biri toplumun okuyabileceği aile hukuku üzerine bir kitap. Sadece hukukçuların alıp ders kitabı yapacağı değil de insanların aile hukuku alanında tabii bununla ilgili bir üstadımla çalışabilirim diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi proje çok yeni. Bizi yol nereye götürür bilemem. Ama bir diğer projede evet ilkin bir devamı geliyor. Fakat spoiler vermeyeyim. Yepyeni bir ilk mi olur yoksa devamı mı olur bilemiyorum ama yine röportajlar olacak. Yine içinde bir roman olacak. Bir yolculuk daha beni bekliyor ve gelmek üzere diyebiliriz. Harika, merakla bekliyoruz. Biz burada yine bir imza günü istiyoruz onunla ilgili. Umuyorum ben seve seve koşa koşa gelirim yani. Çok güzel olur, bekleriz yani. İlk kitabını yazmaya başlaman ve yayınlaman arasında kısaca bahsettin aslında. Nasıl bir süreç var? Yani sen yazmaya başladın. Ne zaman dedin bu kitap yayınlanabilir ya da zaten yayınlamak üzere mi başlamıştın yazmaya? Nasıl oldu bu iş? Aslında ne zaman başlayıp ne zaman bitireceğinizi asla bilemiyorsunuz. Yazarlar için hep zordur derler zaten. Hep bir eksiği vardır o kitabın. Bana göre de ilk çok kusurlu. Hatta bir köşe yazımın ismidir. Kusurlu mükemmellikti. Kendi mükemmelinize eriştiğinizi düşünüyorsunuz ama kusurlarının da çok farkında oluyorsunuz. Galiba o dönemde dedim ki ben henüz 21 yaşındayım ya. Bunu yapayım yani kusurlarımla da olsa yapayım dedim. 3,5 sene falan sürdü çünkü tamamını yazmak, yayınlamak röportajlarla zor bir süreçti. Ama dediğim gibi kusurlarıyla kabul ettiğim an dedim ki ben bunu yapmalıyım ve yaptım yani. Harika. Senin gibi yazmak isteyen eminim birçok insan vardır ve düşünüyordur yani işte benim eğitimim bu değil aslında. Ben başka bir üniversite bölümü okudum. Yani onlara önerebileceğin neler var? Sen ne gibi zorluklar yaşadın ve nasıl üstesinden geldin? Aslında çok fazla engel var. Hele ki yaşları gençse eski neslin yeni nesile güven tazelemesi biraz zaman alabiliyor. Çünkü bize kuşak farkı diyorlar aslında. Ben bu farklardan çok memnunum ki çok donanımlı geliyoruz bence biz. Küçük yaşta çok şeyin üzerinden de atlayabileceğimize inanıyorum. Yeter ki gençler bunlar üzerinde yoğunlaşsın ve doğru kanalize olabilsinler. Bu çok mühim. Ama bunun yanı sıra tabii ki zorlanacakları noktalar bunu yayınlatmak mesela büyük bir problem. Onun dışında röportaj yapacaklarsa eğer bu şekilde o ünlü isimlere güven tazelemek bir problem. Bence inatçı olsunlar. Her konuda inançlı olurlarsa yolun sonu ışık. Ama kesinlikle kolay değil. Onun sözünü veremem. Tabii ki. Senin tekrar böyle bir Türkiye'de söyleşi, imza günü falan projen var mı? Yoksa bitti mi? Tabii ki var. Aslında ben durdursam onlar durdurmayacak durumda görünüyorlar şu anda. İstiyorum. Ben özellikle Trakya'da, özellikle Tekirdağ'da çok güzel günler yaşadım. İlk çıktı bir sabah uyandım bir baktım ben billboardlardayım. Bence bunlar çok güzel sürprizler benim yaşımda bir insan için. Çok destekçi var arkamda. Gerçekten çok güzel isimler, insanlar var. Evet, üniversitelere gitmeye, yine farklı şehirlere gitmeye devam edeceğim ki zaten ben artık toplumdan uzak kalamıyorum. Sanırım bağımlılık yaptım. Harika. Ben şiddetle tavsiye ediyorum. Yani inanılmaz güzel bir söyleşiydi. Ben bayıldım sunuma. Öğrendiklerim, duyduklarım yani kitap okumadan önce bu kitabı bence çok güzel oldu yani böyle bir bilgi almak senden. Tavsiye ediyorum. Tabii kitabı orada alabilirsiniz, orada ulaşabilirsiniz, imza atabilirsiniz ama
gidemezseniz nereden ulaşabilir herkes bu kitaba? Yani okumak Aslında- aşkı olan insanlar. Evet, aslında kitabın adını ya da benim adımı soyadımı Google'a yazdıklarında Hı hı. kitaba çok ulaşabiliyor olduklarını hemen görürler. Güzel. Bu nedenle Türkiye'de zaten çok fazla mecrada satılıyor. Avrupa'da da yavaş yavaş başladı. Amerika'ya da en yakın tarihte sözünü veriyorum. Getiriyoruz Harika. yani. Çünkü yayıldık yani artık biz başardık onu Harika. görüyorum. O zaman bu kanalı, bu videoyu izleyenler de ulaşabilsinler. Kesinlikle. Peki böyle bir izleyicimize, bir kişiye imzalı bir kitap hediye edebilir Tabii miyiz? ki. Hatta bir değil 2 olsun. Biz 2 tane hediye edelim. Harika. Çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim bu röportajı bize Ben çok verdiğin teşekkür için. ederim. Harika bir röportajdı, harika bir söyleşiydi. Çok güzel bir imza Kanalımıza günüydü. beni davet ettiniz. Siz benimle oldunuz. Tanıştığıma da çok memnun oldum. Evet, Ben bizi de. izleyen herkese buradan sevgiler, saygılar, selamlar. Evet, galiba bu durumda beğenip abone mi olmak gerekiyor? Onu yapmalı mıyım bilmiyorum. Biraz evet öyle olmak Evet, o gerekiyor. zaman lütfen bunu da beğenip abone oluyoruz. İkinci kitap ve ikinci söyleşi için evet takipte Kesinlikle, kalın kesinlikle, diyelim. Kesinlikle öyle. Çok teşekkür İkincisinde ederim. de burada buluşmak dileğiyle. Aynen öyle. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Sağ olun.